Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere bir verinin haftalık değişimlerini izleyebileceğiniz bu grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben örnek olarak hazırladığım bu grafikle personel bazlı haftalık sonuçları inceledim. Ve bu grafiğin özelliği buradaki onay kutularına göre aşağıda çubuk grafiğin oluşması. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Ben öncelikle personel 1'in onay kutusuna tıklıyorum. Burada bir turuncu renk oluşuyor. Aynı zamanda burada bu değerlerin haftalık bazda grafiksel görünümünü görüyorsunuz. Bunu kapatıp ikincisine tıklıyorum. Yine bu şekilde. Yine bunu kapatıp beşincisine tıklıyorum. İsterseniz buradan iki personeli de seçebilirsiniz. Mesela ben 4 ve 5'in toplam değerini görmek istiyorum. Hatta buna personel 2'yi de eklemek istiyorum. Veya hepsini toplam sonucunu görmek istiyorum deyip buradan seçtikçe burada tüm toplam haftalık bazda değeri görebiliyorsunuz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle şuraya geliyorum ve kontrol adında bir başlık açıyorum. Şunu aynı formatta yapacağım. Ve şuraya geliştiriciden, ekleden, şuradan şunu seçiyorum. Tıklıyorum. Şunu şöyle alıyorum şuraya ve şuradaki içindeki yazıyı siliyorum. Delete yapıp. Şunu küçültüyorum. Şuraya göre şunu ayarlıyorum. Oklarla da ayarlayabilirim. Şimdi bunu istersem kopyalayıp aşağı doğru tek tek yapıştırabilirim veya şöyle bu hücreyi seçiliyken şöyle aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D ile çoğaltabilirim. Şuradan girişten kenarlıklarını da aynı formatta yapalım şunların. Şimdi kontrol listelerin verilerle bağlantısını kuralım. Bunun için tıklıyorum ve sağ klik denetim biçimlendir. Ve şurada hücre bağlantısını kendi bulunduğu hücreyi seçiyorum. Yani şuradaki G3 hücresi. Tamam diyorum. Aynı şekilde diğerlerine de yapıyorum. Şimdi birkaç tanesini seçelim. Gördüğünüz gibi ben burada kontrol listesini tıkladığımda doğru, tıklamadığımda yanlış olarak geliyor. Şimdi şu da yazıların görünmesini istemiyorum. Bunun için şuraya geliyorum ve buradan beyaz yapıyorum. Şimdi koşullu biçimlendirmemizi yapalım. Bunun için burayı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme, kuralları yönet, yeni kural diyorum. Ve şunu seçip şuraya geliyorum. Şu an aktif hücremiz G3 hücresi eşittir. G3 ise Windows F4 ile sadece G'yi sabitleyecek şekilde ve satırları sabitlemeyecek şekilde bırakıyorum. Biçimlendir. Dolgu. Turuncu diyorum. Tamam diyorum. Tamam. Uygula ve tamam. Şimdi deneyelim. Evet, renk olunca tekrar bu beyaz boyadığımız yazılar çıktı. Bunları da şu şekilde kapatacağız. Sağ klik hücreleri biçimlendir diyorum. Buradan isteğe uyarlanmış diyorum ve şuraya geliyorum. Şunu silip 3 tane noktalı virgül diyorum ve görünmemesini sağlıyorum. Zaten buradan da görünüyor. Artık görünmez. Şunları kaldırıyorum. Şimdi değerlerimizi toplatabiliriz. Bunun için şartlı bir toplam uygulayacağız. O da şartımız şu. Şurası seçiliyse burası aşağıda toplansın. O zaman şöyle yapacağız. Shift eşittir topla diyorum. Ve şurası Windows F4 ile sabitliyorum bu alanı. Noktalı virgül. Doğru ise noktalı virgül şurayı topla. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şöyle çektiriyorum.
Bir deneme yapalım. Evet, buranın değerleri buraya geldi. Toplayarak geldi. Şuraya toplam yazıyorum. Şuradaki kenarlıkları tabi olmasın. Ve grafiği hazırlamadan önce şuradan bir iki tane veri seçelim. Ve şunu ve şu alanı seçelim. Kontrole basılı bir şekilde. Ekleye geliyorum. Buradan grafiğimi seçiyorum. Grafiği şuraya göre ayarlayacağım. Buradan grafiklerden şunu seçeceğim. Şu grafikleri seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir diyorum. Buradan dolguya geliyorum ve noktalarda renk değiştir diyorum. Her birinde farklı renk olsun. Grafiği tekrar seçiyorum. Grafik alanı biçimlendir. Buradan kenarlığa geliyorum ve yuvarlatılmış köşeleri seçiyorum. Şurasını yuvarlayacağım. Ayrıca gölgeye gelip buradan gölge uzaklığını şuraya gölge vereceğim, şu arka tarafa. 10 olsun. Şunu seçiyorum, bir de kalın yapıyorum. Biraz büyütüyorum. Şu başlığı siliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Önce şunları bir kaldırayım. Şuraya da gelip Shift eşittir rastgele arada diyorum. 1'den 100'e kadar parantezi kapatıyorum. Şurayı şöyle çektirip Ctrl R aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl D. Şunu beyaz yapıyorum. Şu grafiğimizi şöyle şuraya yanaştırıp az bir şey daha büyütebiliriz. Şurayı daraltıp şimdi kontrol edelim. Bir de şuradan formüller. Şimdi hesapla. Form denetimi ile haftalık takip çalışmasına dair anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.